şaşlığı duyan hemen sakat et falan düşünmesin. Esasından kırmızı etten Rusların yaptığı müthiş bir yemeği tavuk etinden yapacağız ki herkes yapabilsin diye. Tavuk, but, ızgaralık diye alabilirsiniz. Böyle kemiksiz. Burada 1 kilo var. Bizim için 500-600 gram yeterli olacak. Bir paket krema sosunu yapıyoruz. Bu sosu bir yere kaydedin. Bunu isteyen kırmızı etle de yapabilir. İmkanı olan, denemek isteyen. Ben tavuktan yapıyorum ki herkes yapabilsin diye. Akşam Portekiz Türkiye maçı var. Onun için yemek yapıyoruz. Çay bardağı kullanalım ki kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Herkes ölçüleri kolaylıkla yapabilsin. Soya sosu bir çay bardağının yarısı kadar. Zeytinyağı, imkanı olan iyi bir zeytinyağı kullansın. Eğer elinizde yoksa ayçiçek yağına da fitim. Yarım bardak çay bardağı ayçiçek yağı, zeytinyağı, isteyen ayçiçek yağı da kullanabilir. 3 sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı biberiye, 2 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kişniş, soya sosu olduğu halde 1 çay kaşığının 1/3 kadar tuz. Hemen bütün hepsini karıştır. Tavuğu görünce ya yoğurt koymuyor muyuz, süt koymuyor muyuz? Sakın bu toplara girmeyin. Bak. Şu renge bakar mısın? Doğru renk bu. Ve müthiş kokuyor burası. Bakın yağ ile birlikte şu büyüklüklerde tavuk istiyorum. Neden? Çünkü tavuğun büyüklüğünü görüyor musunuz? Tavuk göğsünden yapabilir miyim diyenler de olabilir. Yapabilirsiniz ama bu kadar lezzetli olmaz. Bu tavuğu dış tarafını çeviriyorsunuz. Daha sonra iki taraftan böyle geçireceğiz. Anlatabildim değil mi? Bir tane daha yapalım. Bakın. Tavuğun iç tarafından değil, dış tarafından marine yapmadan önce gösteriyorum ki daha rahat görebilin diye. Ve tekrar iki parça halinde bu görüntüyü yakalayacağız. Ve sonuncu. Şu şekil elimle açıyorum. Açtıktan sonra hepsini hemen hemen aynı boyda kesiyorum. Bakın işte bu. Görüyor musunuz? Hemen hemen aynı boyda. Hemen marinenin içine. Bütün sosu yedireceğiz. Bakın bütün her yerini yedirdim, görüyor musunuz? En az 2 dakikadır harmanlıyorum. Sos ürünü geçecek. Aynen böyle. Kapat kapağını. Şimdilik şurada sırasını beklesin. Dolaba kaldırmadan önce. 2 tane kırmızı soğan. İmkanı varsa mutlaka kırmızı soğan kullanmaya çalışın. Yoksa normal soğan da kullanabilirsiniz. Ama kırmızı soğan çok daha lezzetli yapar. Keyfimiz yerinde. Moralimiz yüksek. Şimdi birinciyi kestim. Hemen ikinciyi de sizden istediğim soğanı ortadan ikiye kesiyorsunuz. Ortadan ikiye kestiğinizde tekrar ikiye kesiyorsunuz. Bakın aynen böyle. Daha sonra sizden istediğim cücük denilen yerler işimize yaramaz. Bizim kullanacaklarımız bakın buralar. Görüyor musunuz? Şu elinize geldiği zaman soğanın zarını temizleyin, çalışın. Zaten biliyorsunuz vücudun sindirmediği 3 tane şey var. Bir tanesi de bu soğanın zarı. Yine bir kapak kapat. Artık bu dolaba. Sakın bana zamanım yok falan filan demeyin. Bu kadar malzeme kullanıyoruz. Bu kadar da uğraşıyoruz. Bir gün boyunca bekletiyoruz. Bir gün bekleten çok lezzetli yer. Hadi yine gönlüm el vermedi. Benim zamanım yok, çalışıyorum falan filan diyenler varsa 12 saat. 12 saatin altında kabul etmiyorum yalnız. Daha önce de yaptığımız bir salata yapacağız. Bu kadar kolay bir tarif nasıl bu kadar lezzetli olabilir diyeceksiniz.
Bugün şanslıyım, yıkanmış göbek kullanıyorum. 200 gram göbek, yani yarım göbeğe denk gelir. Böyle havucunuz büyükse bir tane, küçükse 2 tane havuç rendenin en kalın bölümüyle. Burası mutfak, kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Yok efendim oraya dökülmüş, yok efendim dağınıkmışız. Bırakın Allah aşkına. Bütün stresimizi atacağız. Yoksa niye mutfağa giriyoruz? Turşu işi sizde. Turşu kırmızı çizgim. Ne kadar çok turşu o kadar lezzet. Top sizde. Şöyle büyüğünden 4, 5 tane kullanıyorum. Şöyle ortadan 2'ye, sonra tekrar 2'ye, toplam 4'e bölüyorum. 4'e böldükten sonra da şöyle küçük küçük kesiyorum. Yani sizden istediğim bu. Kesme perdesinin ne kadar işe yaradığını görüyor musunuz? Hem etraf tertemiz hem de ne kadar kolay çalışılıyor. Ve ucuz bir şey. Kendi mayonezimizi kendimiz yapalım. Yarım su bardağı zeytinyağı. Tam yarım su bardağı. At köy sandığına. Barış Manço'nun müthiş lafı. Yarım su bardağı ayçiçek yağı. Bir nesil Barış Manço'nun ekmeğini yedi. Biz de o nesildeniz. Sonlarına yatıştık gerçi. Ayçiçek yağı. Ne kadar zeytinyağı koyduysanız, yarım su bardağı koyduk ya, onun bir tık altı. Süt. Bir sarımsak. 1,5 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Elma sirkesi. 2 yemek kaşığı. 1 tatlı kaşığı hardal kullanacağız ama hangi hardal? Bu hardal. Artık hardal sevmiyorum diyenler şu hardala bir şans tanıyın. 1 tatlı kaşığı. Dolu dolu. Ver coşkuyu. Kıvamına bakalım. Görüyor musunuz? Hiçbir zaman şaşmaz verdiğim ölçüler. Biraz ukalalık gibi gelebilir size ama o kadar da şımarıklığımız olsun. Diyelim ki ama sıvı oldu. Çok basit. Biraz daha yağ katacaksınız. Böylece kıvamı sertleşecek. Hemen buradan kendi yaptığımız mayonezden 1, 2, 3 yemek kaşığı. Evet, bunun sosun aktığı yeterli. 1 yemek kaşığı nar ekşisi. Şöyle biraz tuz. Tuz işi sizde. Herkes ne kadar tuzlu seviyorsa o kadar. Zeytinyağı ne kadar seviyorsanız o kadar. Ben şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar. Bu kadar basit bir salatanın nasıl bu kadar lezzetli olduğunu şaşıracaksınız. Görüntü bu. Nasıl? Çöp şiş kullanacağız. Çöp şişler yanmaması için. Biraz su. Bir gün oldu. Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Bakın sizden istediğim bu. Bir soğan, 2 tavuk ve kapat. Bakın. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Harika. Kalan sosu üstüne dök. Ziyan etme. Asker gibi dizdik. Nasıl görüntü? Nasıl gözüküyor? Gayet yakışıklı oldu değil mi? Ocağımın altı en güçlü şekilde yanıyor. Bunu hem döküm tavada yapacağım hem de teflon tavada. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın diye biraz tuz atalım. Daha iyi karamelize olsun diye tavuklar. Tamamen isteğe bağlı tuz. Tamamen. Şöyle bir bakalım. 5 tane tutamıyoruz. Gayet ısınmış. 3 tanesini dökümde yapalım. 3 tanesini de teflonda yapalım. Şöyle bir bakalım. İşte döküm tavanın da böyle bir özelliği var. Hemen işi mangal tadına çeviriyor.
Artık her tarafını mühürledikten sonra ikişer dakika ocağımın ısısını orta dereceye getiriyorum. Bakın görüyor musunuz? Size kalın gelebilir ama içi boş olduğu için kolay pişiyor. Bunu artık arka ocağa alalım. Arka ocakta bu pişmeye devam etsin. Teflon zaten hemen ısındı. Bir limon sıkıyorum. Artık sizin zevkinize göre. Karıştır karıştır. Salata tamam. Şöyle yeniden çevirelim. Artık bunlar da olmak üzere. Bakın döküm tavada yaptık. Döküm tavam yok diyenler teflonda da böyle güzel yapabilir. Ay olmadı mı oğlum hadi. Ay ne kadar güzel kokuyor burası böyle. Sen de mi yiyeceksin anne? Herhalde. Aynen. Dur o zaman bir tabak yapalım sana. Anneye bir salata yapalım. Yalnız anne bu pişmedi. Sana döküm tavadakinden vereceğim. Tamam yeter o kadar. Yeter. Emin misin? Evet. Kaçta mıydık acaba ortada? Yok dur ben sana ayarlayayım bir dakika. Bir tanesini ayarlayayım. Sen tadına bak. Sıcak ama. Pişmişsin bak. Çok güzel olmuş. Barbaros ekmekli istedi. Nasıl görünüyor? Nasıl görüntü? Resmen tavuğa boyut atlattık. Şurası döküm tava, burası teflon tava. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı. Bu salatayı mutlaka yapmalısınız. En kral ocak başına gitmişinizde müthiş bir et yiyorsunuz. Müthiş bir tavuk yiyorsunuz. Hissine kapılacaksınız. Şu teflonda olan içi nasıl pişmiş. Vay be. İşte şu yemeğin özeti gibi. Soğan, tavuk. Bu da sizin hakkınız. Bunun da bir tadına bakın. Bu kadar zamandır tarif yapıyoruz. Belki de bugüne kadar yaptığımız en lezzetli yemeklerden bir tanesi bu. İlk 5'e girer. Hele bunu etle yaparsanız. Of. Bonfileli falan. Ulan maç seyredeceğim. Tabak bitti. Bu arada tabii ki izleyip abone olmayanlar sizi unutmadım. Vicdansızlar. İzleyip abone olmayan vicdansızlar var. Maç başlamak üzere. Türkiye Portekiz. İnşallah yeneceğiz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.